Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok heyecanlıyım çünkü ilk defa motor kullanmayı öğreneceğim ve ustasını öğreneceğim. Murat Yazıcı'nın yanına geldim. Şimdi içeri girelim. Gerçekten çok renkli bir karakter ve umarım bugün motor kullanmayı başaracağım. Hadi gidelim. Hocam. Ne haber abi, hoş geldin. İyi vallahi. Sen nasılsın? İyi vallahi, ne yapalım, yarışa hazırlanıyoruz işte, motosikletler falan. Acayip renkli bir karakter. Acayip renkli bir karakter. Baksana abi, bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi bunlar bizim hafta sonu, yani bir hafta sonra start alacak motosikletlerin bir kısmı. Sadece bir kısmı. Gördün, hazır her yer dağınık. Toplamadım arkadaşlar. Neden toplamadım? Çünkü bu işin hani nasıl bir arka mutfağı olduğunu görmenizi istedim. Harika. Bugün çok heyecanlıyım. Sebebi şu. 38 yaşındayım ve hayatımda bir kere sadece scooter üzerine bindim. Motor kullanmayı bilmiyorum. Herkes çok şaşırıyor. Söylüyorum yok ya sen motor kullanıyorsundur diyor. Ama özellikle senin yanına gelmek istedim. Senin ne kadar bu işte usta olduğunu, mütevazısın şu anda, boş ver falan diyeceksin bana. Estağfurullah diyeceksin ama hayır onları duymak istiyorum. Sen gerçekten ben başka sporlarda ilerlemiş bir adam olarak senin bu konuda ne kadar usta, ne kadar bu işe kendi verdiğini gördüğüm için hocam. Senin yanına geldim, öğrenmek istiyorum. Motorun üzerinde şöyle bir gitsem mutlu olacağım. Bilmiyorum ne yapacağız bugün ama öncelikle bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için milat yani. Mesela ben kapıdan içeri girdiğimde senin bana ilk sorduğun soru ne olur? Mesela ben geldim ve bu sporu öğrenmek istiyorum. Evet. Ne sorarsın bana? Şunu sorarım. Bir, daha önce hangi sporları yaptın? Neyle uğraştın? Evet. Jiu-Jitsu hakkında hiç bilgin var mı? Daha önce izledin mi ya da yaptın mı? Evet. Bu ana iki sorum olur herhalde. Değil mi? Şimdi şöyle, insanlar genellikle sportif altyapı şunun için söylenir. Çünkü bir kere daha önce şarj edilmiş mi? Beden daha önce şarj edilmişse, yani daha önce bilgi almışsa ikinci bilgiyi alırken zorlanmıyor. Öğreten için de öğrenen için de bu kolaylık sağlıyor. Yani daha önce bir sportif faaliyette bulunmuş mu? Ben o yüzden sorarım. İkincisi de neden diye sorarım. Yani neden bunu yapmak istiyorsun? Yani yapmak istemenin bilinçaltındaki yerine ona göre çünkü bir müfredat uygulanmalı. Sana şey diyen vardır ya, benim mahallede çok dövdüler. Artık mahallede döven olmak istiyorum. Tabii işin felsefesine tamamen aykırı. Evet. Bana da gelip şunu diyenler var, işte ben sokakta tek teker yapmak istiyorum. İşte ne bileyim abi böyle niye o havalı motosiklet kullananlardan... Ben söyleyeyim mi hocam? Evet. Hocam YouTube'a girerken ilk amacım şuydu. Bu yaşıma kadar çalıştım, çabaladım, sporculuğum, girişimciliğim. Gerçekten hayatın bazı yerlerini pas geçtim. Yalan yok. Dedim ki YouTube'la beraber hayatımda farklı yerlere gideyim doğada. Oralarda kamplar yapayım, ormana gireyim çıkayım, doğayı yaşayayım ve ekstrem sporlar yapayım. Enduro'yu deneyeyim. Neden? İnsanoğlu böyle bir motor ürettiyse ve bununla keyif alıyorsa ben neden bunu hayatımda, belki her gün değil ama neden bunu denemeden gideyim, göçeyim bu dünyadan diyorum. Ve YouTube sayesinde çok farklı ekstrem sporlar deniyorum. Benim amacım bunun keyfini almak ve bunu deneyimlemek. Ama senden öğrendiğim için bence zehir alacağım ve bundan sonra bırakamayacağım gibi bir hissiyatım var. Bakalım göreceğiz. Bugün Ertan'la beraber Enduro'yu deneyeceğiz. Bu konu önemli. Biz bugün kapalı parkurda çalışacağız. Normalde ben genellikle ormanda veya doğada motosiklet kullandırmayı ve öğretmeyi seven bir insanım. Lakin geçtiğimiz süreçte çok orman yangını oldu. Haliyle devlet buna önlem olarak da orman arazilerine girişi yasakladığı için biz kapalı alanda eğitim yapacağız. Bu da önemli çünkü şöyle ki gerçekten çok ciddi alanlar yandı ormanda ve hepimize sorumluluk düşüyor. Biz de bu sorumluluğu yerine getirdiğimiz için evet girebiliriz, bizi göremezler ama biz yine de kapalı alanda orman arazisinden uzakta bu eğitimi yapacağız. Bu spor için üretilmiş koruyucu ekipmanları giyelim. Sonrasında bakalım süreç nasıl ilerleyecek, hep beraber görelim. Olur mu? Tamam. Harun yakıştı mı? Ne diyorsun? Robocop gibi. Bana bu kıyafeti giydirsem var ya,
Buradan böyle Bostancı'ya vura vura gidelim. Acayip bir koruma var ya bunda. Neyse inşallah sonunda güzel olur video. Heyecanlandım şu anda. Kıyafetler acayip güzel. Kendimi şu an endroji gibi hissetmeye başladım ama bilmiyorum yani sanki böyle motor üzerine binip gidemeyeceğim gibi geliyor. Başarabilir miyiz diyorsun? Ya şöyle, normalde herkes başarır. Bir kere eğer fiziki ve ruhsal bir rahatsızlığın yoksa, yani ruhsal rahatsızlığı özellikle ekliyorum çünkü insanlarda hani kaslarını yönetebilecek kadar bilinçli olmaları gerekiyor bu iş için. Bedensel ve ruhsal bir rahatsızlığın yoksa çok rahatlıkla motosiklet kullanırsın. Hatta geçenlerde Kerim, buradan saygıyla anıyorum kendisini. Hani çok saygı duyduğum bir adam. Çok fazla sporla uğraşmış. Diz altı protez vardı. Motosiklet kullandı. Evet. Aynı zamanda yine bir kadın arkadaşım. O duyma engelli. Evet. O da motosiklet kullandı. Yani kullanabilir. Yani insan bu sporu yapabilir. Sadece süreç sabır isteyen ve gerçekten özveri isteyen bir ki senin sporun da aynısı. Evet. Onları ya üst üstüne koyduğumuz zaman aşarız gibi geliyor. Kıyafetler önemli. Çünkü neden kıyafetler önemli? Her disiplini, her spor disiplini evet. Kendine has bir kıyafeti var. Bu kıyafetle zaten o sporun gelişim sürecinde evrilip daha güvenli, daha konforist. Çünkü konfordan da ödün vermiyoruz ki hareketi kısıtladığı zaman hani daha tehlikeli olabilir. Şu anda gördüğün ve giydiğin kıyafetlerin tamamı işte güncel kıyafetler. Evet. Yani en azından 3 yıl içerisinde kabul edilmiş kıyafetler. Şimdi buradan araçlara binip parkura gideceğiz. Dediğimiz gibi ormanlara giriş bu süreçte yasaklandı. O yüzden daha gölge, daha yeşil bir alanda yapamıyoruz. Mecburen parkurda yapacağız. Orada yavaş yavaş süreç nasıl ilerliyor, nasıl ilerleyeceğiz onunla alakalı... Anlatacaksın hocam değil mi? Tabii anlatmadan olmuyor abi. Çok yani heyecanlıyım. Bindik böyle, hadi gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Tamam abi. Hadi gidelim. Gidelim abi. Birazdan şu makinelerden birinin üzerine bineceğime inanamıyorum. Yalan yok, heyecanlıyım çünkü hayatımda hiç vitesli motor kullanmadım ama tek güvencem işin ustası Murat Yazıcı. Onun yanında olduğum için rahatım. Merak ediyorum gerçekten becerebilecek miyim? Hocam, binmeden şu bilgiyi vermem lazım. Ben bir kaza geçirmiştim. Evet. Bacağımda bir ufak platin var şu tarafında. Tamam. O engeller mi beni? Peki bu şöyle spor yapmana engel mi? Ya yok engel, sadece çok sert duruyor. Baksana böyle hep devamlı bak bir. Devam böyle. Abi bu yüzeyde mi bu? Aha evet. Yani yüzeyin üstünde. Yani evet. Şurada. Etin altında ya. Etin direkt altında. Ha. İlginçmiş. Hocam kasa şaka yaptım. Vallahi. Dokasana bir de. Abi adam sert. Bak bakayım benimki sert mi? Evet seninki de sert. Benimki... Bende de güzel kandırdın ama değil mi? Vallahi güzel. Sen benim YouTube videomu izlemiyorsun. İzleseydin eğer kanmazdın şu anda. Neyse. Şöyle, şöyle ki bugün beraber Ertan'la offroad deneyimleyeceğiz, enduro deneyimleyeceğiz. Motosikletlerimiz Ertan bu motosiklete binecek. 254 zamanlı bir motosiklet. Şöyle söyleyeyim, profesyonel bir yarış motosikleti. Yani offroad yarışlarında, enduro yarışlarında kullanılan profesyonel bir yarış motosikletiyle bugün enduro'yu deneyimleyecek. İlk önce motosikleti basitle bir anlatmak istiyorum. Çünkü bu video hem Ertan'ı bilgilendirirken hem de Ertan'ı takip eden insanlara bir fayda sağlasın istiyorum. Motosiklet 250 cc, 4 zamanlı bir motosiklet. Ağırlığı 110 kilo civarında kuru ağırlığı var. Yakıtla beraber bu 120'ye denk geliyor. Şöyle ki bu tarz offroad motosikletlerinde trafik için gerekli ayna, sinyal gibi ekipmanlar yok. Tamamen yarış için üretilmiş bir motosiklet. Normal yol motosikletlerinde olduğu gibi vitesli bir motosiklet. Debriyajla kavruyorsunuz şanzıman geçişlerini. 6 vites bir motosiklet. Onun dışında söylemem gerekir ki en önemli özelliklerinden biri süspansiyon. Yerden gelecek darbeleri
ve yerin şeklini absorbe edecek şekilde 33 milimetre çalışabilen bir süspansiyona sahip. Biz bu süspansiyonu ortalama şöyle ayarlıyoruz. 75-85 kilogram ağırlığına göre ayarlıyoruz ki sürücünün o sürüş esnasında karşılaştığı engelleri ve yerdeki engelleri absorbe etsin, süspansiye etsin diye. Onun dışında dişli arazi lastikleri var. O arazi lastikleri de yere motosikletin daha verimli bir şekilde tutunmasını sağlıyor. Bunun için tabii ki hava basıncı önemli. Biz genellikle bir bar havayı tercih ediyoruz. Özellikle dikkat ettiğim bir konu ise motosikletlerdeki egzozlar. Lütfen offroad motosikletlerde standart egzoz kullanın. Çünkü yüksek desibelli egzozlar doğal yaşam alanındaki hayvanların bütün süreçlerini etkiliyor. Onlar korkuyorlar ve bazıları yuvasını terk etmek zorunda kalıyor yüksek desibelden dolayı. Düşük desibelli veya test edilmiş motosikletler orijinal egzozlarından başka egzozlar tercih etmeyin. Bunlar önemliydi. Şimdi motosiklete ertanlı kısma geçeceğiz. Ertanlı kısma geçmek için bir dönem motosikleti düz bir alana götüreceğim. Ertan sen ayaklığı kapat abi. Tut motosikleti, ayaklığı kapat. Frajı da oradan kurtar. Evet. Şimdi motosikletin üstüne oturuyorsun abi. Üstüne oturuyorsun. Bir kere çok geriden oturdun. Biraz daha önden otur. Bir kendini biraz daha ileri alsan. Biraz daha. Yani yaklaşık şuraya. Evet tamam güzel. Güzel. Şu anda. Öyle mi? Evet. İstediğim noktaya oturmuş oldun. Motosikletin gazını hissetmeni istiyorum. Daha motosiklet gitmiyor. Gazı tut. Evet. Fazla sıkma. Şimdi 2 tane işaret parmağımızı manetlerin üzerine koyalım. Bunu da koy. Güzel. Şimdi gaz verdiğini düşün. Ne yapıyoruz? Gazı kapatıyoruz, frenlemeye geçiyoruz. Hafif, çok sert değil. Frenin ilk sertleştiği nokta var ya, oraya da yaklaşık 1 saniye duruyoruz, sonra frenlemeye geçiyoruz. Amacı bunun şu, ani frenlemede kitlemeden sakınmak için. Diğeri de debriyaj. Sık debriyajı. Şimdi ben bir kısa atacağım motosikleti. Bu arada motosiklet hareket etmiyor arkadaşlar. Motosikletin çünkü önünde ben varım. Ertan motosiklete oturuyor, o yüzden kaskı takılı değil. Beni rahat duyabilsin diye. Kavram noktada debriyajı biraz bırakalım. Elim burada. Biraz bırak. Orayı hisset abi. Evet. Elimizde gaz ne kadar yoğun olursa olsun debriyajla o gücü absorbe etmek mümkün. Dikkat ettiysen debriyaj, fren gibi konularda mesela elin hassasken gaz konusunda elin tedirgin. Çünkü bilinçaltında aslında öyle bir gerçek var. Daha ilk defa motosiklete binmiş olmana rağmen gazla alakalı bir tedirginlik yaşıyorsun. Şimdi bunu yavaş yavaş üstesinden geleceğiz. Hamza Bey, kaskı takalım mı? Ertan Bey'in gözlüğünü alalım. Kaskını takalım. Hocam bin git diyeceksin galiba. Yok, böyle demo yapacağız. Şöyle. Ben burada durmamın nedeni biliyor musun? Ben buradan yani şöyle tutsam bile seni durdurabilirim, tamam mı? Es verme. İlk önce 5-6 turu bu şekilde atacağım. Tabii. Önemli olan konu şu. Doğabilecek bütün olumsuzlukları öngörüp önlemini alıp o ince rutuşları yapalım. Neyi fark ettin? Sen söyle sen. Debriyaj kurtar. O yüzden ilk önce insanlarda debriyaj hassasiyetini göstermek lazım. Ondan sonra diğer faktörler.
Motora biniyorum şu anda, inanılmaz. Heyecanlıyım ama. İşte onu yaparsan bir anda ne olur? Ekipman bizi korumuyor. Bizi koruyan ne biliyor musunuz? Burası. Buranın korumadığını ekipman korumaz arkadaşlar. Söylemedi demeyin. Arkadaşlar sporda yeteneğiniz ne olursa olsun nabzınızı yönetemiyorsanız, yani kalp atış ritminiz stabil tutamıyorsanız, panikliyorsanız, korkuyorsanız, heyecanlanıyorsanız, aşırı mutlu oluyorsanız direkt bu yönettiğiniz motosiklete de sirayet eder ve haliyle hatalar peşi peşine gelir. Stabil kalabiliyor olmanız gerekiyor. Yani kalbinizle, ruhunuzla stabil kalmanız çok önem arz ediyor. Gel. Vitesin üstüne getir ayağını. Her bir turda bir tane vites hareketi yapıyor. Yukarı veya aşağıya. Bu 1 ile 2 arasındaki farkı, yani hissiyatsal farkı içselleştirmesi için gerekli antrenman, pratik. Birazdan bir turda 2 vites kullanımı, ondan sonra 3 vites, öyle artırarak doğru yerde doğru vites kullanımını öğrenmiş olacak. Yani içselleştirerek öğrenmiş olacak. Şöyle bir şey hissediyorum. Sanki bana biraz güven geldi. Hoca hemen beni durdurdu. Gel otur böyle. Bizde şöyle. Değil mi? Öyle oldu, hemen söyleyeyim. Hani şey vardır ya. Maç yönettim mi abi? Maçta öğrenci yönettim mi? Tabii çok. Tamam. Bir adam böyle gereksiz yumruk atmaya başladığı zaman ara olsun diye yalvarırsın değil mi? Evet, aynen öyle. Benim ara olsunu ben kendim verebildiğim için harika. Çok iyi. Çünkü insan olmaya başladığını hissettiği anda olmamaya başlar ve bunu ben böyle direkt gözlemlerim. Sen bir adam gereksiz efor harcıyorsa dersin ki gel abi. Ben de seni iyi gözlemlemişim, o doğru mu? Tabii. Bak nasıl anladım ama böyle bir kendime geldim falan. Hoca hemen tamam dedi, sen dur gel buraya. Ama şöyle bana dedi ki Ertan abi de çok cesaret isteyen bir iş senin yaptın yani. Evet. Bu kadar agresif bir motosikleti ilk deneyiminin insanın altına vermek cesaret işi. Bende şöyle bir şey var. Hiçbir duygusal harekete izin vermem. Oldum ben. Mutluluk. Evet. Ben çok iyi kullanıyorum. Evet. Korku gibi. Ne olursa olsun. Sumut giden insandan sonuna kadar yanındayım. Ama bir hafif böyle şey olduğu zaman diyorum ki durdur abi bu insanı. Çünkü bu benim hem yarış antrenmanında hem eğitim şeyindeki birinci felsefem. O yüzden sakatlık bizim şeyde minimumdadır. Evet, yarış antrenmanında ufak tefek sakatlıklar oluyor ama onlar da hani bu sporu bırakmaları için neden olmuyor. Hatta devam etmeleri için ateşleyici bir neden oluyor. Kesinlikle. Şimdi şöyle ben genellikle ilk derse ve ikinci derse veya antrenman yaparken insanlarla beraber sürmem. Tamam. Ama seninle beraber sürmek istiyorum. Şimdi birazdan ben de giyineceğim. Beraber Ertan'la beraber biraz bizim bu alanı keşfe çıkalım. En azından işin doğasına uygun bir faaliyet yürütmüş olalım. Ne dersin? Süper olur. Vallahi çok heyecanlıyım.
şu an hislerimi anlatmam çok zor ama sen alışkınsındır. Hayatımda ilk defa motorun üzerine bindim, vites değiştirdim ve bir yerden bir yere gittim. Sana ne kadar teşekkür etsem az ve seni hayatım boyunca unutmayacağıma söz veriyorum. Sen bana bu araca binmeyi öğrettin. Bir kere öncelikle çok teşekkür ederim. Valla ben teşekkür ederim. Şimdi biz Ertan'la çok eski tanışırız ama Ertan motosiklete yaptığı spordan dolayı biraz uzaktır. Hak veriyorum da kendisine. Ama belli bir yaş seviyesine geldikten sonra insanlar hani deneyimlemediği ama eksik kalan şeyleri tamamlama ihtiyacı duyuyor. Kesinlikle. Belli bir yaştan sonra. Kesinlikle. 2 saat gibi kısa bir sürede çıktık beraber. Güzel bir tur da yaptık. İlk defa motosiklete bindi. Onun heyecanını yüzünden gördüm. Valla ben teşekkür ederim ve bravo diyorum. Çok iyi bir öğrenciydi. Gerçekten Yani mi? çok iyi. Başarılı mıydı hocam? Başarılı. Yalnız hocamın bir huyu var. Motordan inip, bırak inmeyi, motoru şu aracın arkasına sokana kadar mimik vermiyor. Diyor ki şu an bir havaya girmesin. Neredeki araç gitti, şimdi duygularını belli etmeye başladı. şöyle, Ustalık budur işte. Sensei. Sürüş esnasında insanlara olumlu veya olumsuz feedback vermek onların psikolojisini etkilediği için süreci çok olumsuz yönetebiliyor o durum. O yüzden evet dediği gibi araç motosikletler kabin içerisine bindikten sonra Duyguları verdim. diyebilirim ki çok iyi bir öğrenci. Sporcunun altyapısı gerçekten dışarı vuruyor. En azından dinlemeyi biliyor. Yani şimdi insanların çoğu hep soru sorar. Ertan dinlemeyi biliyor, almayı çok iyi biliyor. Doğru bilgiyi almayı çok iyi biliyor. O yüzden bir sporcuya eğitim vermek benim için çok kolay. Ertan gibi profesyonel eğitim vermek çok zevkli. Yani çok kolayın dışında. Sağ ol hocam. O yüzden ben teşekkür ederim. Hocam bu senin son görüşme olmayacak. Biz sosyal hayatımızda görüşüyoruz ama arkadaşlar için de belki bir gün motocrossları alıp hocam kamp yapmayı çok seviyor. Zaten çocuktan beri doğanın içinde büyümüş bir insan. Doğanın içinde de yaşıyor zaten. O yüzden senin bu tarafın da bana çok uyduğu için sözünü alalım. Seninle bir gün kamp yaparız. Belki motorları da alırız. Sen bizi bu zehri verdin hocam. Daha İnşallah. seni bırakmayız. Evinin yolunu da biliyoruz. Kapını çalarız yani. Ya Ben sana adres söyleyeyim. vermeseydim iyiydi ama adres verdim arkadaşlar. Murat Hoca'nın bütün bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Kendisinin ne güzel şeyler yaptığını görebilirsiniz zaten. Onun reklama ihtiyacı yok, o işin ustası. Ama eğer görmek isterseniz diye de detayları paylaşacağım. Hocam eksik olma, çok sağ ol. Sizlere de teşekkür ederiz. Videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz sabırla ayrıca teşekkür ederim. Videonun altına yorumları yaparak bizleri yönlendirin. Hoşunuza gitti mi, daha neler görmek istersiniz diye. Başka bir ekstrem spor videosunda ya da doğa videosunda ya da spor videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.